Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı oldukça kolay ve çok farklı bir hamura sahip olan el açması bir börek tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de benimle birlikte bu börek tarifini dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine bir tam yumurta, bir adet yumurtanın da sadece beyazını ekleyip sarısını üzerine sürmek üzere bir kabın içerisine ayırıyorum. Yumurtaları iyice çırpıyorum ve yumurtaları çırptıktan sonra yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü her evde bulunan 200 milimlik klasik bardak ölçüsü. Açıklamalar bölümünde de bütün malzemeleri eksiksiz olarak kalem kalem ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi suyla birlikte yumurtaları da çırptıktan sonra yarım demet ince kıyılmış dereotunu da ilave edip içerisine bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz ve toplamda 6 su bardağı un ilave ediyorum ama unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Lütfen sizler de dikkatli bir şekilde un ilavesi yapın. Unun ilk önce bir bardağını ilave edip bir miktar çırpıyorum ve yavaş yavaş ilave ederek yine yavaş yavaş çırpmaya devam ediyorum. Toplamda 4 su bardağı undan sonra artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Lütfen tekrar belirttiğim gibi sizler de ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Çünkü unun markasına ve kalitesine göre artık kullanmış olduğunuz yumurtanın büyüklüğüne göre un miktarı değişkenlik gösterecektir. 4,5 su bardağı undan sonra artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Geri kalan 1,5 su bardağını yavaş yavaş ilave edeceğim. Ele yapışmayan ama çok yumuşak bir dokuya sahip olan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamur işi börek olabilir, poğaça olabilir ya da bir ekmek olabilir. Her zaman hamur yoğurma esnası en önemli bölümdür. O yüzden en çok uzun tuttuğum bölüm benim tariflerimde hamur yoğurma bölümü oluyor. Lütfen sizleri sıkıyorsam kusura bakmayın, şimdiden özür diliyorum. Şimdi hamuru güzelce toparlıyorum. Sizlere yakından dokusunu gösterdikten sonra bir miktar yaklaşık 5 dakika kadar da sofranın üzerinde çok az bir unla yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yırta yırta, esnete esnete yaklaşık 5 dakika boyunca yoğurdum ve şimdi hamuru toparlayıp toplamda 8 adet eşit parçaya ayırıp hamuru bezeler haline toparlamaya başlıyorum. Hamurları beze haline getirirken de bir miktar elime sürmek amaçlı un bulundurdum yanımda. Mutlaka sizler de yumuşak bir hamur olduğu için ara ara elinizi una değdirin ve hamurun elinize yapışmasını engelleyin. Ortalama bir mandalina boyutunda 8 adet beze hazırladıktan sonra bezeleri bir tabağa aktarıyorum ve hızlıca hamuru açmaya başlıyorum. Hamurları tabağa aldıktan sonra mutlaka üzerini bir poşetle örtün ki hamurlarınız kurumasın. Ben şimdi soframa bir miktar un aldıktan sonra üstüne de bir miktar un döküyorum ve bezeyi hızlıca oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Sizler oklava kullanmayı bilmiyorsanız merdane ile de çok rahat bir şekilde kolaylıkla bu hamuru yufka haline getirebilirsiniz. Evet, ilk yufkayı açtım. Gördüğünüz gibi incecik oldu. Büyüdükçe büyüyen, incecik olabilen çok güzel bir hamuru var. Şimdi sizlerle birlikte hızlıca birkaç tane daha yufka açıyorum ve hemen böreğin şekil verme aşamasına geçiyorum. Evet, son yufkayı da sizlerle birlikte açtım. Yufkanın inceliğini tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Gayet rahat açılan, hızlıca olan bir börek. İncecik açtığım yufkaları sofra bezinin arasına serdiğimden bahsetmiştim. Bütün yufkalar şu an hazır. İlk açmış olduğum yufkadan başlamak üzere hepsini sofranın üzerine tek tek alıp üzerlerine
Birer yemek kaşığı zeytinyağı sürdükten sonra iç harcını yerleştirip katlamaya başlıyorum. Ben iç harcı olarak yağlı peynirle kaşar peynirini karıştırıp farklı lezzetler elde etmek istedim. Birkaç yemek kaşığı peyniri yufkanın üzerine döktükten sonra elimle ince bir tabaka halinde yayıyorum ve yufkayı dört bir köşesinden katlayarak rulo haline getiriyorum. Bu hamura en çok yakışan peynir. Dilerseniz patates ya da kıyma da deneyebilirsiniz ama gerçekten peynir çok farklı bir lezzet veriyor. Dört bir köşesini katlamış olduğum yufkayı rulo şeklinde sarıyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. Şekil verirken de tepsinin genişliğini düşünerek yanıma aldım ve tepsiye ölçerek şekil verdim. Sizler de bu şekilde yaparsanız börekleriniz tepsinize tam olarak uyum sağlayacaktır. Evet, yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine hızlıca yaptığım bütün börekleri yerleştiriyorum. Böreklerin tamamı hazır. Tepsiye hepsini yerleştirdim ve fırçadaki çok az kalan yağı da bütün böreklerin üzerine gezdirdikten sonra üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısının içine yine birkaç damla ayçiçek yağı ilavesinden sonra yumurtayı güzelce fırça yardımıyla karıştırıp bütün böreklerin üzerine yedirdim. Yumurtaları sürmeye başlamadan önce fırını 180 derece alt üst ayar fanlı çalışır şekilde ısıtmaya başladım. Fırını önceden ısıtmakta fayda var. Ben yumurtaları sürerken fırın ısınmaya başladı bile. Yumurtaları sürdükten sonra üzerlerine susam ve çörek otu gezdirdim. Evet, börekler fırına gitmeye hazır. Fırın gayet güzel bir şekilde ısındı. Fırına yolluyorum ve börekleri altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda 35 dakikada börekler gayet güzel bir şekilde pişmişti. Sizin fırınınızda farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat edelim. İlk sıcağı çıktıktan sonra börekleri sizlerle birlikte dilimleyip içinin formunu göstermek istiyorum. Böreklerin içi de dışı da gayet güzel bir şekilde pişti. Üstü ve altı güzelce nar gibi kızardı ve içi asla hamur kalmadı. Gördüğünüz gibi katları sayılan bir börek oldu. Umarım sizler de benim gibi bu tarifi deneyip beğenip memnun kalırsınız. Yorumlarınızı, beğenilerinizi lütfen esirgemeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.